Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda şok bir ayrılık gerçekleşecek. Diziye Trabzon'un kendine has, hırçın ama bir o kadar da samimi ruhunu katan Gezep karakterinden ne yazık ki izleyiciyi üzen bir haber geldi. Karaktere büyük bir başarıyla hayat veren ve seyircinin gönlünde taht kuran Onur Dilber yaptığı sitem dolu bir açıklamayla yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu. Son dönemde Gezep'in hikayesinin senaryo bazında zayıflatıldığı ve geri plana itildiği bir gerçekti. Ancak yine de Gezep karakteri dizinin kültürel dokusu, mizahı ve yerel rengi için kilit bir isimdi. Bu kadar önemli bir karakterin hikayesinin toparlanmak yerine bir anda harcanması, dizinin genel atmosferinde doldurulması oldukça büyük bir boşluk yaratacaktır. Peki Şerif'in durumu ne olacak? Şerif de mi diziden çıktı? Sezon finalinin en çok tartışılan anlarından biri şüphesiz Şerif'in akıbetinin belirsiz bırakılmasıydı. Sosyal medyada ve izleyici forumlarında Şerif'in diziden tamamen ayrılacağına dair güçlü iddialar dolaşsa da hikayenin matematiğine baktığımızda buna pek ihtimal vermiyoruz. Şerif bu hikayenin ve özellikle Koçeri tarafının en sağlam temel taşlarından biri konumunda. Yeni sezonda Şerif için iki güçlü senaryo öngörüyorum. Ya nefes kesen bir operasyonla hapisten kaçırılıp hayatına uzun bir süre kaçak olarak devam edecek ya da kısa bir süreliğine herkese öldü olarak gösterilip hikayenin en kritik noktasında sürpriz ve görkemli bir dönüş yapacaktır. Gökhan karakteri ise maalesef senaryonun içinde kaybolan isimlerden biri oldu. Koca bir sezon boyunca izleyiciye Gökhan'ın çok büyük ve karanlık bir sırrı olduğu hissettirildi. Ancak bu gizemin altı bir türlü doldurulamadı. Beklenen patlama yaşanmadı ve karakterin hikayede işlevi giderek eridi. Eğer senaristler bu düğümü çözmek yerine tamamen kesip atmayı planlıyorsa yeni sezonda Gökhan'ın kadrodan sessiz sedasız çıkarılması izleyiciler için şaşırtıcı bir gelişme olmayacaktır. Peki dizimizin yeni sezonunda yeni düşmanlar, yeni gelişmeler nasıl olacak? Öncelikle Timur Volkov tehlikesinden başlayalım. Yeni sezonda Koçeliler için asıl kıyamet içeriden değil dışarıdan kopacaktır. Timur Volkov cephesi hikayenin merkezine tam anlamıyla bir karabasan gibi çökecek. Artık Koçeliler arasındaki bitmek bilmeyen iç hesaplaşmalar bir kenara bırakılacak ve Timur'un acımasız hamlelerine karşı topyekün bir ölüm kalım savaşı başlayacaktır. Bu cephede sadece Timur değil, onun çocuklarının da aktif bir şekilde diziye dahil olmasıyla tüm kartlar yeniden dağıtılacak. İki aile arasında sadece kaba kuvvetin ve silahların konuşmadığı, aynı zamanda kıvrak bir zekanın, acımasız taktiklerin ve stratejinin de ön planda olacağı yeni nesil ve çok daha yıkıcı bir güç savaşının başlamasını bekliyorum. Gelelim Fatih Fırtına'nın yeni sezondaki kritik rolüne. Sezon finalinde Timur tarafından acımasızca rehin alınan Esme, Eleni ve Fadime'nin durumu izleyicide büyük bir gerilim yaratmıştı. İşte tam bu kaosun ortasında hikayeye taze bir kan olarak girecek olan Fatih Fırtına'nın devreye girmesini bekliyorum. Fatih'in bu üç önemli ismi kurtararak Adil'i çok büyük bir minnet borcu altında bırakacağını düşünüyorum. Başlangıçta Adil'e uzatılan bu dostluk eli Fatih'i barışçıl, yapıcı ve güvenilir bir müttefik gibi gösterebilir. Ancak unutulmamalıdır ki geçmişe dayanan derin Koçeri Fırtına husumeti bu dizinin temel çatışma noktalarından biridir. Fatih'in ilerleyen bölümlerde asıl niyetini ve karanlık yüzünü yavaş yavaş ortaya çıkararak Adil'e en beklemediği anda en güvendiği yerden ağır bir darbe indirmesi kuvvetle muhtemeldir. Tüm bu karakter değişimleri, aksiyon dolu sahneler ve yeni senaryo hamleleri bir yana Taşacak Bu Deniz yapım ekibinin acilen dikkate alması gereken çok daha hayati bir tablo var bana göre. Reytinglerin tehlikeli gidişatı. Dizi sezon içinde güzel bir ivme kazanıp ciddi bir yükseliş yakalamış olsa da son haftalara doğru bu başarısını istikrarlı bir şekilde koruyamadı ve gözle görülür bir düşüş trendine girdi. Bu durum yeni sezon öncesi çok net bir alarm zili niteliği taşıyor. Yeni sezonun başarısı sadece kadroya katılan şöhretli yeni isimlerle veya diziden ayrılan eski oyuncularla sağlanamaz. Seyircinin zekasına saygı duyan, mantık hatalarından arındırılmış, kendi içinde tutarlı ve her bölüm izleyiciye yeni bir heyecan vaat eden derinlikli senaryo hamlelerine ihtiyacımız var. İzleyiciyi ekranda oyalayan, sırf bölüm süresini uzatmak için yazılan içi boş sahneler, hikayenin ana damarını besleyen, merak unsurunu sürekli diri tutan
güçlü olay örgüleri kurulmalıdır. Aksi takdirde izleyiciyi küstüren ve beklentileri boşa çıkaran bir senaryo anlayışında ısrar edilirse maalesef bu iddialı yapımın ekran ömrü beklenenden çok daha erken ve hayal kırıklığıyla son bulabilir. Bu konuda siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizce yeni sezonlar neler olmalıdır? Bu arada dizimizin analiz videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.